Yine akşam oldu, herkes gitti. Bir tasarım çalışmasını burada mum üzerinde kendim yapmak durumundayım. Neden? Bazen neden kendim yapmak durumunda oluyorum? Eğer başka bir ekip tarafından yapılmış kaplamalar, köprüler değişecekse, yenilenecekse ya da başarısız olmuşsa yapılan iş, onu düzeltmek, değiştirmek sıfırdan yapmaktan her zaman çok daha zor. Bir çalışma yapılmış hastaya. Kronların, dişlerin pozisyonu olduğundan farklı bir konuma getirilmiş. Ve hasta bundan rahatsız. Biz tabii bu hastanın eski halini, kendi doğal, natürel biyolojisindeki dişlerin nasıl olduğunu, yani onun yaşamı boyunca sahip olduğu, etkin çiğneme yapabildiği sağlıklı dişler nasıldı? Bunu bilmiyoruz. Hasta bir şekilde hayatının belli bir döneminde gitmiş, bir yerde dişlerini yaptırmış. Ve şu anda elimdeki ona ait modellerde tabii bir insan eli değmiş şekilde bir hekim tarafından, bir diş teknisyeni tarafından yapılmış bir çalışmayı görüyorum ben. Ve bunlarda bir takım rahatsızlıklar var. Hastanın konforsuz olduğu durumlar var. Bunları tespit etmem ve yenilemem lazım. Yapılmış bir işi düzeltmek ya da yeniden yapmak çok daha zor. Sıfırdan bir şey yapmak çok daha kolay. Şimdi yapılmış bir şeyi yenilerken sorunları iyi ortaya koymam lazım. Tabii böyle durumlarda hastamızın yaşadığı sıkıntıları, konforsuzlukları anlamaya çalışırken, hastanın şikayetlerini anlamaya çalışırken dişlerini yaptırmadan önceki döneme ait fotoğraf, belki çok şanslıysak eğer böyle alçı modeller olabilir. Eğer elinde bunlar varsa bu bizim için çok değerli oluyor. Çünkü hasta yaşadığı konforsuzluğu anlatıyor. Yani çiğneyememek gibi ya da işte o yanakları, dili bir şekilde bir rahatsızlık yaşıyor. Bunu tam olarak neden kaynaklı olduğunu anlayabilmemiz için eğer elimizde geçmişe ait, yapılmadan önceye ait bir model olsa veya bazen fotoğraf olsa ona baktığımız zaman bu dişler şöyle konumlanmış, şu şekilde pozisyondaymış daha önce, şöyle bir yükseklikteymiş, açıları şöyleymiş ama şimdi bu yapılan dişlerden sonra bu böyle olmuş, bu da bu hastaya rahatsız etmiş diyebiliyoruz. Dolayısıyla tamamen o hasta özelinde onu rahatsız eden, etkin çiğneme yapabilmesini, konuşabilmesini etkileyen bu restorasyonları değiştireceğiz ama nasıl değiştireceğiz, ne yapacağız, tam olarak nedir rahatsız olduğu şey, bunu anlamak istemiştim. Ve geçmişe ait bazı dokümanlar buldum. Onları bulduğumda gördüm ki dişleri dil tarafına doğru çok fazla eğimli yapmışlar nasıl olduysa ve bu eğimli hal hastanın gıdaları ağız içinde döndürmesine, çevirmesine, etkin çiğneme yapabilmesine engel oluyor. Dolayısıyla dişleri dikleştirip biraz yanağa doğru açmamız lazım. Eğer tabii kendi dişleri olsaydı onun üzerinde de bunu yapabilirdim ama burada şu anda kaplamalara bakarak bunun altında olacak olan dişler, yani ben bunları söktüğüm zaman altta çıkacak olan dişler nasıl kesilmiş, ne şekilde prepare edilmiş bilmiyorum. Ancak şunu biliyorum ki o baktığım geçmiş fotoğraflarına dayanarak bu dişler çok fazla damak tarafına doğru, içe doğru yapılmış. Özellikle alt dişler içe doğru eğimli yapılmış. Bunları tekrardan yanağa doğru açmamız lazım. Tabii bunu hasta tam olarak bu rahatsızlığın nedenini tarif edemeyebiliyor. Biz işte çok iyi analiz ederek, sorular sorarak bunu ortaya koymamız lazım. Çünkü neyi düzelteceğimizi bilmeliyiz. Şimdi biraz iç taraftan dişleri daha dikleştireceğim. Sonra da mumla bir modelaj yapıp oklüzyonunu tam olarak arka dişlerde dengeli ve karşılıklı daha farklı bir açıda tekrar vermem lazım. Dolayısıyla bugün laboratuvardayız, çalışıyoruz yine. Hocam illa bunu böyle keserek mi yapmamız lazım? Mesela bu ölçüyü alıp dijitalde yapanlar oluyor mu? Ya dijitalde yapmak tabii mümkün. Dijitalde açıkçası çok göremeyebiliyorum. Bir de el alışkanlığı var tabii. Dijitalde böyle baktığımızda olmuş sanıyoruz ama elimize aldığımız zaman başka bir şey oluyor. Dijital çok güzel bir şey. Hayatımızı çok kolaylaştırıyor. Hemen hemen artık her şey dijital oldu zaten. Ancak ben geçmişten beri hep zaten kendim yapıyordum. 20 sene önce ne yapıyorduk? Bu hastadan ölçüler alıyorduk. Oturuyordum, kazıyordum, ekliyordum mumla. O mum modelajlarla yapa. Bugün öğrencilerime de onu tavsiye ediyorum. Yani bence bir protez uzmanı kendi tasarımını oturup kendi yapabilmeli. Nereye ne kadar eklenecek, nereden ne kadar eksiltilecek bunu görebilmeli. O dişin morfolojisini, yapısını, şeklini kendisi gerektiğinde yapabilmeli diye düşünüyorum. Yapmak zorunda mıdır? Değildir ama bunu yapabiliyor olmak için
en azından bir süre bundan zaman harcamak, aşırı neşir olmak lazım. Ben mesleğimin ilk yıllarında, hatta uzunca bir süre hep kendim yaptım tasarımlarımı. Bana çok katkısı oldu bunun. Çok şey öğretti. Dolayısıyla meslektaşlarıma da önerdiğim bir şeydir hep, özellikle öğrencilerime. Yani mesleğe başlarken ellerini alıp o mum spatülüyle ya da işte alçılar üzerinden bir tasarım yapmak, ağızda planladıkları işi oraya dökebilmek kendi elleriyle çok kıymetli bir şey. Dişin duruşu şöyle içe doğru, dile doğru böyle bir açısı var. Ben bunu biraz böyle dikleştirmek istiyorum. Dolayısıyla iç taraflardan o dilin rahat ettiği bir konuma gelene kadar birazcık törpüledim. Şimdi dış kısmını da, yanak kısmını da tekrardan mumla düzenleyeceğim. Tabii bir yandan da kapanışta burada açıklıklar var, böyle birbirine tam gerektiği gibi ilişki kurmuyor dişler. Onu düzenleyeceğim. Tabii bu benim aslında geçicim olacak. Bunları söktüğüm zaman alttaki kendi mevcut o kesilmiş olan dişleri o zaman göreceğim. Nasıl kesildi acaba? O böyle yatık mı kesildi? Çok mu kesildi? Az mı kesildi bilmiyorum. Yani bunları söktüğüm zaman onu göreceğim. Bu yeni yapacağım dizayna göre birazcık elden geçirmem gerekecektir onları. Onları elden geçirdikten sonra bunlarla geçici yapacağım hastaya. Hasta o geçicilerini kullanacak. Eğer onlar onun konforunu arttırdıysa, yani verim alabildiysek bundan, tabii ki daha sonra dijital tasarımla yeniden geçici yapacağız. Bu şimdi dişleri söktüğüm zaman elimde oraya geri koyacak bir şey olsun diye yaptığım ilk tasarım. Bazen hastaya 2 kere 3 kere geçici yapabiliyoruz. Ve ideal olan, özellikle günümüzde bu kadar dijital teknolojiler gelişmişken, daimi diş gibi geçici yapmak. Yani geçici dişleri böyle hani nasıl olsa geçici deyip önemsemeden yapmak bana çok sağlıklı gelmiyor. Ben daimi dişi nasıl yapacaksam geçici dişi o şekilde yapıp o geçicilerle hastanın memnuniyetini tartmam lazım. Hasta onlarla fonksiyon görsün, yesin, estetik olarak değerlendirsin. Geçici dişleri kullanan hastamdan o memnuniyeti alacağım. Her şey okey olduğu zaman o zaman daimi dişte ne yapacağımı bileceğim. Aksi halde yaptığım daimi dişler deneme tahtasına dönebilir. O kadar emek verilip yapılmış daimi restorasyonlar gelir. Hasta onları beğenmez. Uzun olmuştur, kısa olmuştur. O zaman onların üzerine sürekli oynamak gerekecek. Eğer ama iyi bir geçici yaptıysam ve hastamla geçicinin şeklinde ben hemfikir olduysam tasarım adına, o zaman daimi dişleri bir kere de bitirebiliyorum ve çok daha sağlıklı oluyor. Geçici diş yapmanın birkaç sebebi var. Mesela dişleri kestikten sonra hastayı o şekilde bırakırsak bir kere yanlış olur. Hastanın kapanışı çok kötü bozulabilir. Eklem sağlığı açısından çok sakıncalı olabilir. Bir kere en başta o dişler aşırı hassas olacaktır. Hastayı o şekilde göndermek, kesik dişlerle göndermek hastanın konfor açısından oldukça sıkıntılı. Yani daimi dişleri biz de hemen yapmak istiyoruz ama o daimi dişleri ne şekilde yapacağımız, nasıl bir tasarım olacak onu geçici dişte görürsek o zaman daimi dişlerde ne yapacağımızı çok daha iyi biliriz. Yani geçici diş sadece bunun için tasarım adına da lazım değil. Geçici dişler aynı zamanda dişin yapısını korur, diş eti bütünlüğünü korur. Hastanın kapanışını korur bir kere. Yani dişleri kestikten sonra orada bir açıklık olduğu zaman bütün o oklüzyon, kapanış bozulacaktır. Çok sağlıksız bir şey olduğunu düşünüyorum geçici yapmadan çalışmak. Şimdi İngilizce'de geçici dişin 2 tane adı var. Birisi temporary, yani evet geçici, ama esas ismi provisional, yani provisional. Provisional şu demek: önden görüş, yani ön görüş demek. Aslında bu geçici dişlerin adı provisional'dır. Yani öngörü verir bize. Biz o öngörüyle yaptığımız dişin neye benzeyeceğini, nasıl bir formda olacağını hem hasta hem biz deneyimlemiş oluyoruz. Yani bunu önden deneyimleyip emin olup o zaman sürprizlere mahal vermeden daimi dişleri yapabiliyoruz. Bir ateş spatülü, sıcak, elektrikli. Onu muma değdirdiğiniz zaman ucuna bir damla geliyor bunun. O damlayla burada dişin olmasını istediğim yere, şekle gelmesini yavaş yavaş yığarak dişi oraya yapıyorum. Tabii bunun incesi de var. İnce ince bunu işliyorum dişi. Sonra da bunun üzerinde sertleşmiş olan mumu bir böyle keskin bir spatülle de son şeklini vereceğim biraz sonra. Eskiden gülüş tasarımlarımı hep böyle yapıyordum. Hastadan alıyordum bir ölçü. Sonra fotoğraflarını alıyordum hastanın. Sonra koyuyordum önüme fotoğrafını. Diş modelini alıyordum. Orada nereye ekleyeceğim, ne yapacağım, nasıl bir şekil vereceğim dişe, onu burada
yavaş yavaş mumla. Çok da sevmişimdir. Yani çok da zevkli gelir bana mumla tasarım yapmak. Tamamen fonksiyonel bir tedavi yapıyorum şu an. Aslında gülüş tasarımı değil. Fonksiyonel olarak dişlerin, önceki protezlerin konumunu değiştiriyorum, açısını değiştiriyorum. Dolayısıyla bir tarafından törpüledim, bir tarafına da ekleyerek değiştireceğim dişlerin ağız içerisindeki dizilimleriyle oynamış olacağım. Bir miktar daha dışarı çıkartıyorum yanak tarafına doğru. Ben şimdi bu mumdan dişlerin olması gerektiği pozisyon ve kapanışı ayarladıktan sonra bu hazırladığım modellerden, bu tasarımın üzerinden silikon bir ölçü çıkaracağım. O ölçüyü direkt ağza da uygulayabileceğim. Dolayısıyla bu dişleri söküp çıkarıp daimi restorasyonlar için ölçülerimi aldığımda bundan aldığım silikonla ağızda bir geçici yapmam mümkün olabilecek. O anda hasta klinikten benim aklımdaki tasarıma yakın bir şeyle gitmiş olacak. Hem benim aklımda ne var, onun için ne yapmayı düşündüğümü ona göstermiş olacağım. Hem de geçici dişlerim çıkmış olacak ortaya. Eğer tekrardan başka bir şeyleri düzeltmem gerekiyorsa daha sonra model üzerinde yapacağım geçicilerde ona dikkat edeceğim. Bunlar o anda hemen elimde geçici yapmak için hazır bulunan bir şablon olmuş olacak. Bence protez alanında, hatta diş hekimliğinin her alanında en eksik kalan, yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi teşhis ölçüsü almamak. Yani bir hasta bir kliniğe geldiği zaman herhangi bir işlem yapmadan önce başlangıç halini, yani geldiği durumu kayıt altına almak demek oluyor bu. Bir ölçü alıp o ölçü böyle bir model haline geldiği zaman ben hep bileceğim ki bu hasta geldiğinde böyleydi. Şimdi onun üzerine yaptığım yeni çalışmaları karşılaştırabileceğim. Nereden nereye gelmiş, tabii bir model halinde. Ve en güzel tarafı, istediğim an buraya dönme şansım var. Yani tekrar bu forma, bu şekle gelme şansım hep olacak. Elimde onun kaydı var çünkü. Bu niye önemli? Bazen hastalarımız önceki hallerini unutuyorlar. Yani bu yeni yapılan dişlerden sonra. Ben eskiden dişlerim daha uzundu, daha dışa dönüktü, daha içe dönüktü ya da bu kadar uzun değildi diyebiliyor. Hatırlayamayabiliyor eski halini. Ya da ağız içindeki bir durum, bir eksik diş, bir kırık diş. Bu konuda böyle bir hatırlanmak istiyor. Eğer hatırlamak istediğimiz bir şey olursa, yani bu hastamız ilk geldiğinde burası nasılmış diye hemen elimizde bulunuyor olması ilk halinin çok faydasını görüyoruz. Zaten bence bu bir zorunluluk da olmalı yani. Yani teşhis ölçüsü hayat kurtarır. Hocam bu laboratuvarda sabahladığınız oldu mu hiç? Hem de nasıl? Çok. Ya bu diş teknisyeni tarafından biraz bahsedeyim. Diş teknisyenliğinden biraz bahsetmek lazım. Yani ben laboratuvarda büyüdüğüm için babamdan dolayı bu mesleğin zorluklarına, nasıl bir emek var orada, nasıl bir hassas bir iş var, nasıl değerli bir meslek, onu çok yakından biliyorum. Çok dışarıdan görünmüyor. Hastalar tabii diş hekimine gidiyorlar. Diş hekimleriyle muhatap oluyor diş teknisyenleri ama o laboratuvar inanılmaz bir yer. Çok teferruatlı, çok incelikleri olan muazzam bir meslektir diş teknisyenliği. Yani bir klinikten çok daha detaylı bir yerdir diş laboratuvarı. Yani benim geçmişte laboratuvarda çalıştığım dönemlerde o zamanlar döküm yapıyorduk. Şimdi çok makineler falan yapıyor bu işleri ama böyle mumdan işliyorduk. O mumları çıkarıyorduk, kalıba alıyorduk. Sonra o yüksek ısılı fırınlara giriyordu. O mum uçuyordu. Sonra onun döküm yapıyorduk metalden. Sonra o kalıp açılıyordu. Metal kumlama ve tesviyesi yapılıyordu. Yani bir günü alıyordu bu. Her gün gelen işlerin döküme girmesi. Bazen döküm çıkmıyordu. Döküm çıkmadığında her şeyi en baştan yapmamız gerekiyordu. O zaman işte sabahlamak şart oluyordu öyle durumlarda. Çünkü işlerin gelip laboratuvarda iş akışından girip her gün be gün onların adım adım laboratuvardaki her departmandan geçtiği bir süreç var. Dolayısıyla bir laboratuvara gelen bir protezin oradan tekrar hekime geri dönmesi 4 günse mesela, o 4 günün her günü orada bir işlem var. O işlemlerden bir tanesi olmadığında işte fazla mesai yapmamız gerekiyordu. Bazen acil işler oluyordu. O acil işleri yetiştirmek için laboratuvarda kalıyorduk. Sabahlara kadar çalışıyorduk. Tabii zevkliydi. Seviyordum ben. Akşam böyle oturuyorduk. Müzik eşliğinde laboratuvarda o laboratuvarın kendine has kokuları, ondan sonra sesleri, o ortam içerisinde çok geç saatlere kadar, hatta sabahlara kadar çok çalıştığımı bilirim. Hala bazen de olmak durumunda kalıyor. Bir şeyi yetiştirmek istiyorsak, özellikle böyle özellikli sıra dışı işlerde bazen ekstra zaman harcamak, emek vermek gerekiyor bu işe. O zaman günlük rutinin içinde yapamıyoruz onu. Mecburen akşam ben kendi adıma böyle yapmak durumunda çok kalabiliyorum bazen. Ama eğleniyorduk laboratuvarda. Akşam kalacaksak eğer yemekler söyleniyordu, sohbetler ediliyordu, herkes bir hikaye anlatıyordu. Çok keyifliydi yani. Diş teknisyenliği gerçekten
önemli bir zanaat. Çok büyük kabiliyet ister. Malzeme bilgisi gerekir. Materyal bilgisi gerekir. El kabiliyeti gerekir. İşin içinde mekanik var, tornacılık var, bir heykeltıraşlık var. Onun dışında altın gibi kıymetli metallerden anlamak, işte o döküm yapabilmek, bir kuyumcu gibi çalışabilmek var. Bir yandan da morfoloji bilgisi var, anatomi ve morfoloji bilgisi. O çiğneme sisteminin fonksiyonelliğini veriyoruz sonuçta yaptığımız protezde. Dolayısıyla çok derin insana ait bilgi var. Fizik kuralları var, kimya var. Usta-çırak ilişkisine dayalı bir şey. Yani okulda öğrenilebilecek bir şey değil aslında çok fazla. Tabii ki okulu var. Orada bir takım şeyler genel anlamda diş teknisyenliği nedir, nasıl yapılır öğretiliyor ama gerçek anlamda bir diş teknisyeni olabilmek için o usta-çırak ilişkisinden gelmek, o bir ustanın olması ve onun bütün inceliklerini o ustandan öğrenerek iyi bir diş teknisyeni olabiliyorsun. Okulda diş teknisyenliği okuyup oradan mezun olduktan sonra çıkıp işte bir alıp her anlamda bir diş teknisyeni olmak mümkün değil. Yıllarca emek vermek ister. Çıraklık yapmak ister. Özellikle bir laboratuvar yönetebilecek ya da bir diş hekiminin ihtiyaçlarını karşılayabilecek, onun diş teknisyenliğini yapabilecek hale gelmek için belki bir 5 yıl en az lazım. En az. O da hızlandırılmış şekilde, çok yetenekli bir şekilde hızlıca öğrenirsen. Bence gerçekten usta bir diş teknisyeni yetişmesi 10 yıldır. Eskiden tabii ustalık çok daha değerliydi. O zamanlar şimdiki gibi her şey böyle makinelerden çıkmıyordu. Muazzam hassas aletlerle o metallerin üretilen parçaların birbiriyle böyle çok hassas saat gibi, yani bir saat ustası gibi o parçaların birbiriyle ilişkisini tam sağlanması gerektiği böyle hassas tutuculu protezler yapıyorduk çok mesela. İşte teleskop, sürgü, işte bir parça var o ağızda takılıyor, ağızda kalıyor. Onun üzerine böyle ikinci bir parça takıp çıkarılan bir protez geliyor. Oraya böyle çok hassas bir şekilde oturuyor ve ağızda takıp çıkarılabilen ama ağızda takıldığında da son derece hassas bir şekilde fonksiyon gelen protezler yapıyorduk. Bunlardan artık pek yapılmıyor. Günümüzde implant üstü protezler o kadar yaygınlaştı ki hayatımızda artık implantlar var. Eskiden implant yokken dişsiz alanlarda bu tip hassas tutuculuğu, çok ustalık gerektiren protezler üretiyorduk. Ya mesela ağız içerisinde bir hasta üzerindeki çalışma sürem mesela 2 saatte komple diyelim dişleri, kesimleri yapıldı, ölçüleri alındı, geçicisi yapıldı. 2 saat içerisinde artık hastamın ağzında yapacağım işçiliği yapmış oldum diyelim işe başlamak için. Hastamı geçicileriyle gönderdim. Oturdum derin laboratuvarda bir tasarımımı yapacağım şimdi. Onun belki 4-5 katı zamanı burada model üzerinde geçirmem gerekiyor. Yani aslında hastanın ağzında yaptığımız hazırlık sadece bir hazırlık aşaması. O işin yapımı laboratuvarda ya da bilgisayarda elde oluyor. Şimdilerde artık bilgisayarda ama biz eskiden elde yapardık. Şu an onu anlatıyorum. Mesela gülüş tasarımı yapacaksam bir gülüş tasarımı böyle sadece görüntü, dişlerin ön yüzeylerinde bir dişlerin formlarıyla oynadığımız bir tasarımı yani bir yarım saatte de yapabilirim. 15-20 dakikada da yapabilirim ağzın durumuna göre. Ancak mesela full ağız, fonksiyonel oklüzyonuyla birlikte komple bir full fonksiyonel bir tasarım yapacaksam bütün çiğneme yüzeyleri dahil olmak üzere komple bir yeniden oklüzyon orada ortaya koyacaksam bu iş 8-10 saate kadar sürebiliyor. Yani 8-10 saat bir işi tek başına sadece o işin sadece tasarımına, işin yapımına değil sadece tasarımına 8-10 saat boyunca çalıştığımı çok bilirim ki o işin ağızda hazırlığı yaklaşık en fazla 2-2,5 saat sürer. Yani orası zaten hazırlıktır. Ağızda yaptığımız işlem hazırlık sürecidir. Esas iş laboratuvarda aldığımız ölçüler üzerinde yapılıyor. Dolayısıyla çok emek isteyen bir iş gerçekten. Sevmeden, bu işe tutku duymadan yapılabileceğini düşünmüyorum ben diş hekimliğinin de, diş teknisyenliğinin de. Gerçekten orada o elinle bir şey yapma. Yani ben mesela normal boş otururken bile hiçbir şey yapmıyorsam hep elimle bir şeylerle oynarım. Yani hep böyle elimde bir şeyler vardır. Bir kağıt bile olsa onu böyle bükerim, bir şeyler yaparım, külah yaparım, bir şey yaparım, origami yaparım. Dolayısıyla elimin işliyor olmasını seviyorum. Yani çalışıyormuşum gibi gelmiyor bana. Şu an bir şeyler anlatıyorum mesela ama bir yandan çalışabiliyorum. Bazen bir şey dinliyorum. Bazen bir şey orada önümde bir kanal açıyorum. Bir podcast açıyorum. Bir şey açıyorum. Bir şey dinliyorum. Ya da bir dizi olabilir. Onu açıyorum. Tabii gözüm orada olmuyor her zaman ama kulağım orada oluyor. Mesela geçmişte bu işleri hep kendim yaptığım dönemde arkadaşlarımı mesela maç günlerinde maça çağırırdım ofiste. Herkesle beraber maç izlerken ben bir yandan bu WhatsApp çalışmalarımı yapardım. Bir yandan arkadaşlarımla vakit geçiriyor
olurdum. Bir yandan iş biterdi. Maç biterdi, iş biterdi. Bu mum çalışmalarımı yaparken, WhatsApp çalışmalarımı, düşüncelerim, kafamdan geçenler bazen öylesi derin oluyor ki kendimi tamamen başka bir hayal aleminde bulabiliyorum. Bir sürü şey düşünüyorum, bir sürü sorun çözüyorum kafamda. Aslında biraz kendimle baş başa kalabildiğim de bir durum oluyor, bir an oluyor. Sonra bir bakıyorum bitmiş oluyor. Yani neredeyse tam bir konsantrasyon içerisinde yaptığım işi ne ara yaptım, ne zaman bitirdim farkında bile olamayabiliyorum bazen. Benim kendi mesleki yolculuğumda, kariyerimde diyeyim, içime sinen işler yapabildiysem, güzel sonuçlar elde edebildiysem, bunun bence en önemli sebeplerinden bir tanesi bu şu an yaptığım hazırlık süreci. Bu hazırlık sürecinde gördüklerim, orada fark ettiklerim ve kafamdaki planladığım şeyleri buraya aktarmam sayesinde bence hastama verebildiklerimin çeşitliliği de artıyor. Bir şekilde işler yoluna gitmediği zaman da beğenmediğimiz zaman, içimize sinmeyen bir sonuç çıktığında da hemen burada neden öyle olduğunu anlayıp tekrardan farklılaştırabiliyorum. Çünkü zaten kendim yapmış oluyorum. Bu tasarım kısmını çok önemsiyorum. Bütün öğrencilerime ve meslektaşlarıma da en sık verdiğim tavsiye bu oluyor. Çok severek yaptığım bu tasarım çalışmalarımı laboratuvardaki bu küçük işin mutfağı dediğimiz yerde yaptığım çalışmalarımı sizlerle paylaşmak istedim. İzleyen herkese teşekkür ediyorum.